Bu derin sosyolojik analize hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz modern dünyada eşitliği, adaleti, hakları konuşmayı çok seviyoruz. Ve bu harika bir şey, kesinlikle yapmalıyız. Ancak bazen tüm bu haklı tartışmaların gürültüsü içinde tablonun gerçekten çok önemli bir yarısını tamamen gözden kaçırabiliyoruz. Bugün sizlerle oldukça çarpıcı, belki de daha önce bu açıdan hiç bakmadığınız bir konuyu inceleyeceğiz. Erkek olmanın o görünmez bedelini. Baştan söyleyeyim, amacımız asla kimseyi yargılamak veya bir taraf seçmek değil, tam aksine son derece şefkatli ve empatik bir dille toplumsal beklentilerin insan psikolojisi üzerindeki o inanılmaz ağır yükünü birlikte anlamaya çalışacağız. Peki tüm bu toplumsal cinsiyet tartışmalarında aslında neyi unutuyoruz biliyor musunuz? Elbette kadın haklarını ve eşitliği savunmak vicdanı olan her bireyin en temel sorumluluğudur. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama işte büyük ama burada başlıyor. Bu savunuyu yaparken bazen kantarın topuzunu biraz fazla kaçırıyor olabilir miyiz? Sistemlere, yapılara yönelik o haklı eleştirilerimiz zaman zaman nasıl oluyorsa yön değiştirip bireysel olarak tüm erkeklere yöneltilen toptancı bir suçlamaya dönüşebiliyor. Sizce de artık toptan suçlamalar yerine biraz empatiye ve birbirimizi gerçekten anlamaya odaklanmamızın vakti gelmedi mi? 1. Bölüm Görünmez Bedel. Evet, gelin bu meselenin tam kalbine inelim. Bir yanda günümüzün en popüler, en çok duyduğumuz kelimesi var, ayrıcalık. Hani toplumun erkeklere tarih boyunca altın tepside sadece ayrıcalıklar sunduğu varsayılır ya. Fakat diğer yanda kimsenin pek konuşmadığı çok daha ağır bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Feda edilebilirlik. Tarihin ilk zamanlarından bugüne erkeğin toplumdaki o sözde konumu sadece bir güç meselesi değildi, inanın bana. Bu aynı zamanda devasa bir feda edilebilirlik hikayesiydi. O ayrıcalığın bedeli yeri geldiğinde hiç düşünülmeden gözden çıkarılabilir olmaktı. Meselenin kökünde aslında şu meşhur koruyucu rolü yatıyor. Düşündüğünüzde bu resmen iki ucu keskin bir kılıç. Evet, bu rol erkeklere dışarıdan bakıldığında bir otorite veriyor gibi görünebilir. Ancak paranın diğer yüzünde imzalanmış çok ama çok ağır bir sözleşme var. Toplum erkeğe açıkça şunu söylüyor: her zaman güçlü kalacaksın, asla yıkılmayacaksın ve tehlike anında bu dünyadan ilk sen ayrılacaksın. Bu nesiller boyunca erkeklerin zihnine kazınmış, içlerindeki kırılganlığı tamamen yok sayan, görünmez ama tonlarca ağırlığında bir yüktür aslında. 2. Bölüm Tarihten çarpıcı bir veri. Şimdi burada asıl can alıcı ve ilginç olan noktaya geliyoruz. Bu istatistiklerin arkasında yatan o gerçek insan hikayesi. Hepimizin bildiği o meşhur Titanic faciasına bir de bu gözle bakalım. Ölüm oranlarına baktığımızda hayatını kaybedenlerin tam %72'sinin erkek olduğunu görüyoruz. Kurtulanların büyük çoğunluğu ise kadınlar ve çocuklar. İnanın bana, bunlar sadece kağıt üzerindeki soğuk sayılar değil. Bu devasa %72'lik dilim eşlerini, çocuklarını ya da hiç tanımadıkları insanları güvenle filikalara bindirip kendileri o buz gibi sularda bilerek geride kalmayı seçen adamları temsil ediyor. Önce kadınlar. Hani hep filmlerde duyarız ya, işte o buz gibi karanlık gecede binlerce erkek sadece bu kurala uyarak ölümü o kadar sessizce kabul etti ki. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu anlık bir karar ya da zorunluluktan çok öteydi. Binlerce yıldır genlerine işlenmiş o feda edilebilir olma bilincinin en trajik, en çarpıcı dışa vurumuydu bu. Kimse isyan etmedi, kimse itiraz etmedi. Çünkü toplumun gözünde iyi bir erkek olmanın tek tanımı o an orada o devasa gemiyle birlikte sulara gömülmeyi gerektiriyordu. Elbette olay sadece Titanic faciasıyla sınırlı değil. Tarih kitaplarını bir düşünün. Tarih boyunca o kanlı savaşlarda cephelerin en ön saflarında can verenler, akıl almaz fiziksel zorluklara göğüs gerenler hep ağırlıklı olarak erkeklerdi. Ailelerini, sevdiklerini, ülkelerini korumak adına resmen kendi varlıklarından tamamen vazgeçtiler. Kendi hayatlarını bir başkasının hayatı devam edebilsin diye tabiri caizse canlı bir kalkan olarak kullandılar. 3. Bölüm Modern kahramanlar ve babalar. Peki eskiden öyleydi de bugün farklı mı diye sorabilirsiniz. Kaynaklarımızda çok yakın zamanda yaşanan inanılmaz sarsıcı bir modern trajedi var. Bir okul saldırısında henüz hayatının baharında gencecik erkek öğrencilerin o can havliyle kendi sıralarını kız arkadaşlarına nasıl siper ettiklerini okuyoruz. Bir düşünün, bu çocuklar tamamen modern, günümüz eğitim sisteminden geliyorlar. Ama o en karanlık, en korkunç anda bile içselleştirdikleri o feda etme bilinciyle insanlığın en saf kahramanlığını sergiliyorlar. Şimdi size soruyorum, erkeklerin sürekli ve sadece fail olarak resmedildiği bir dünyada kendi hayatını gözünü kırpmadan siper eden bu gençleri nereye koyacağız? Bu anlatıda ne kadar büyük, ne kadar haksız bir boşluk olduğunu görebiliyor musunuz? Ve tabii ki kahramanlık illa kriz anlarında, acil durumlarda olmaz. Günlük hayatımızın tam ortasında duran o sessiz fedakarlıklar vardır.
Lütfen bir anlığına o nasırlı elleriyle ailesini geçindirmek için yıllarca çift vardiya çalışan bir dedeyi veya kendi babanızı düşünün. Kendisi için hayatta tek bir lüks bile istemeyen, hastalandığında aman ailem üzülmesin diye tek kelime şikayet etmeyen, kendi hayallerine ailesinin rahatı için sessizce, hiç hissettirmeden rafa kaldıran o adamları düşünün. Onlar acılarını ustalıkla gizlerler çünkü toplum onlara çocukluktan itibaren susmayı, dik durmayı öğretmiştir. İşte bu sessiz, isimsiz fedakarlıklar o bahsettiğimiz görünmez bedelin tam kalbidir. 4. Bölüm. Suçlamak yerine onurlandırmak. Yani tüm bunlardan çıkaracağımız en can alıcı nokta şu, toplum olarak önümüzde duran bu iki yoldan birini kesinlikle seçmeliyiz. Gerçek eşitlik sadece terazinin bir kefesine ağırlık koyup diğerini boşlamakla olmaz, diğer tarafın üzerindeki o ağır, gerekirse yok olma yükünü de hafifletmekle başlar. Erkekleri sürekli bitmek bilmeyen bir suçluluk çemberine hapsetmek inanın bana hiç kimseye, hiçbirimize bir fayda sağlamıyor. Bunun yerine artık onurlandırmayı seçip onların tarih boyunca ve bugün hala büyük bir sessizlikle gösterdikleri bu fedakarlıkları takdir etmeliyiz. Adaletin gerçekten ne anlama geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Adalet, bir tarafı göklere çıkarırken, diğer tarafı sürekli köşeye sıkıştırmak ya da yargılamak değildir. Gerçek denge, gerçek eşitlik, bir erkeğin canının da en az bir kadınınki kadar, bir çocuğunki kadar kıymetli olduğunu amasız fakatsız kabul etmektir. Bu dünyada hiç kimse, ama hiç kimse, cinsiyeti yüzünden feda edilebilir veya gözden çıkarılabilir olarak görülmemelidir. İşte eşitlik tam olarak budur. Şimdi bu incelememizi bitirirken lütfen şu soruyu kendinize sorun. Eğer gerçek eşitlik, istisnasız her hayata eşit değer vermek demekse, bizim de artık o bitmek bilmeyen suçlamaları bir kenara bırakıp bu sessiz feragatleri onurlandırmaya başlamamızın zamanı gelmedi mi? Erkeklerin de kendi işlerinde taşıdığı o insani kırılganlıkları, o sessizce çektikleri acıları ve sevdikleri için yaptıkları o muazzam feragatleri görmenin vakti gelmedi mi sizce de? Belki de bugün bu sunumdan alıp hayatınıza taşıyacağınız en değerli şey şudur. Suçlamak inanın çok kolaydır. Ancak asıl dönüştürücü ve iyileştirici güç onurlandırmak ve şefkat göstermektir. Bizimle birlikte bu analize katıldığınız için çok teşekkürler. Umarım bazı meselelere bambaşka, çok daha şefkatli bir pencereden bakabilmişizdir.